Sadece bir indikatörle trendi, desteği, direnci, momentumu ve zamanı aynı anda görebileceğinizi söylesem kulağa fazla iyi geliyor gibi durabilir. Ama Ichimoku indikatörü bunu gerçekten yapıyor. İşte bu videoyla sıfırdan başlayıp bu efsanevi aracı hep birlikte ustaca kullanmayı öğreneceğiz. Hazırsanız ilk başta Ichimoku indikatörüne genel bir bakış, bir tanıtım yaparak girelim istiyorum. Ichimoku indikatörümüz fiyatın sadece nerede olduğunu değil, ne zaman güçlü olduğunu da gösteren çok yönlü bir analiz sistemidir. Zaten Japonca anlamı da tek bakışta denge grafiği olarak belirlenmiştir. Yani ekrana bir kez baktığınızda trend var mı? Fiyat destek mi bulmuş? Zamanlama doğru mu? Hepsini aynı anda anlayabilirsiniz. Ichimoku 5 ana bileşenden oluşuyor arkadaşlar. Bunların her biri size piyasayla ilgili farklı bilgiler veriyor. Şu anda ekranda zaten görüyorsunuz. Bakın burada bir yeşil çizgi var. Ben arka planı siyah yaptım ki diğer videolarda beyaz kullanıyorum ama çok parlak burada daha net görülsün diye ve Ichimoku'yu varsayılan renk ayarlarıyla bu şekilde gösteriyorum. İşte bakın mavi çizgimiz var, kırmızı bir çizgimiz var. Tek indikatörde bunlar. Burada da bir bulutumuz var. Bulutun üst bandı var şöyle açık yeşil, alt bandı da açık pembe renginde burada. Şimdi bunlar piyasayla ilgili her birisi bize farklı bilgiler veriyor. Bu 5 bileşen. Adım adım gidelim isterseniz. Tenkan Sen. Yani 9 periyotluk kısa ortalama. Tenkan Sen dediğimiz şu üstte bulunan mavi renkteki çizgidir. Kijun Sen orta vadeli denge çizgimizi gösterir bize. O da şu kırmızı renkte olan burada bakın. Bu da 26 periyotluk bir ortalamadır. Senko Span A bulutun ilk kenarı veya üst kenarı diyeceğimiz Senko Span A. Bunları iyi öğrenelim çünkü ileriki videolarda bunları artık yavaş yavaş kullanacağız ve analizlerimizde yer vereceğiz. O yüzden bunlar önemli. Senko Span B de bulutun alt kenarı, ikinci kenarı burası. Bir de Chico Span var. Türkçe'de indikatörü kullanıyorsanız o da gecikmeli çizgi olarak geçer. Bu da 26 bar fiyatı geriden takip eden çizgidir. Yani 26 mum öncesinden fiyatı geriden takip eden çizgide Chico Span'dir. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. İlk iki çizgiden bahsedeceğiz. Gösterdiğimiz Tenkan-sen ve Kijun-sen. Yani bunları biz kısa vade Tenkan-seni, orta vadede şu Kijun-seni değerlendirebiliriz. Tenkan-sen ve Kijun-sen klasik hareketli ortalamalardan farklıdır. Yani üstel hareketli ortalama var, basit hareketli ortalama var. Bunlar onlar gibi değil arkadaşlar. Farklı bir hesaplama yöntemi var. Bunlar ortalama fiyatı değil, belirli bir süredeki en yüksek ve en düşük fiyatın ortalamasını alır bunlar. Bu yüzden trend değişimlerine çok daha hızlı tepki verirler. Yani fiyata ilk tepki verecek olan bölge Tenkan-sen'dir. Daha kuvvetli bir reaksiyon alacağını düşündüğümüz seviye ise daha sağlam destek veya direnç diyeceğimiz seviye ise bu kırmızı ile gördüğünüz Kijun-sen'dir. Yani Tenkan-sen'i biz nasıl kullanabiliriz? Kısa vadeli yön teyidi için kullanabiliriz. Kijun-sen'i ise piyasa dengesi gayesiyle kullanabiliriz. Daha sağlam destek ve direnç demiştik zaten az önce. Tenkan-sen Kijun-sen'i yukarı yönlü keserse pozitif bir sinyal gördüğümüz anlamına gelir bu. Mesela burada bakın şu bölgede gördüğünüz gibi 4 saatlik AVAX grafiğinde şöyle bu bölgeyi ben bir yuvarlak daire içine veyahut da şöyle bir alayım şöyle. Bölge net gözüksün kesişimin geldiği yer.
Şöyle onun rengini de şöyle bir sarı yapalım. Biraz da büyütelim şöyle. Dikkat edelim diye. Bakın sinyali burada vermiş. Değil mi? Yani bir şurada bir sinyal vermiş. Bir de burada bir sinyal vermiş. Ve sonrasında trend yukarı yönlü devam etmiş. Ve henüz bakın aşağı yönlü bir kesişim gelmemiş. Bu yukarı yönlü kestiğinde long sinyalidir. Aşağı yönlü bir kesişim geldiğinde mavi kırmızıyı aşağı keserse bu da bir short ve düşüş sinyalidir arkadaşlar. Trendin başladığı yer mesela fiyat olarak da AVAX'a baktığımızda bakın yani şu bölgeler 18 dolar 19 dolar civarında gelmiş sinyal ve fiyat ondan sonra yaklaşık 25 dolar 0.50'lere kadar yükselmiş. Şimdi dilerseniz bir de bulutun yapısını inceleyelim. Bu arada videonun ortasında bir hatırlatma yapmış olalım. Eğer İçimoku'yu öğrenmek istiyorsanız, kanaldaki analizlerden ve bu eğitim serisinin devamından istifade etmek istiyorsanız hemen bu arada bir kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bu fırsattan istifade. Abone olalım. Ondan sonra bildirimleri açalım ki yeni videolardan haberdar olabilelim. Hemen devam ediyorum. Bulutun yapısı Senkospen A ve B demiştik değil mi şu iki çizgiye? Senkospen A ve B birlikte bulutu oluşturur. Yani bulut dediğimiz şu kısım yeşil ve koyu renkte böyle kalın bir bulutumuz var. Bu bulutumuzun ismi Kumu bulutudur arkadaşlar. Bu bulut piyasadaki destek, direnç alanlarını ve trendin gücünü gösterir bize. Yani bulut ne kadar geniş ve büyükse trend de yukarı yönlü böyle o kadar güçlüdür. Kırmızıysa da düşüş yönlü trend o kadar güçlüdür anlamı taşır. İnce ise dönüş ihtimali yüksek yani kuvvetli bir trend değil zayıf bir trenddir anlamı taşır. Mesela burada da işte şu bölgeye bakın biraz şurada ince yani riskliymiş ki zaten bu bölgede düşüşler de gelmiş ama sonrasında bulutumuz kalınlaşmış ve trend daha kuvvetli bir hale gelmiş. Bir diğer yönü de yine fiyat bulutun üstündeyse yani mum çubuklar bulutun üstündeyse yükseliş altındaysa düşüş baskısı vardır anlamı taşır. Şimdi bir diğer çizgiden bahsetmiştik. Bu da Chico-Span yani zamanı gösteren gölge bir diğer adıyla. Bu çizgi güncel fiyatımızı 26 bar yani güncel fiyat ve güncel mum çubuğumuz burada 26 adet mum çubuk geriye gittiğimizde burada bizi Chico-Span karşılıyor. Ve bize fiyat geçmişte ne kadar güçlüydü sorusunun cevabını veriyor. Fiyatın geçmişteki halinin üstünde mi? O zaman güç bizde. Bu çizgi çok basit ama bizim için çok kıymetli bir çizgi. Bunu da unutmayalım. Yani bu şu demek, şöyle anlatalım belki böyle anlaşılabilir. Yani buradan çizdik biz. Şu anda aynı seviyede zaten onu anlatmıyoruz. Bunun olduğu yerde o dönemde bakın fiyat buradayken şimdi daha yukarıda bir yerdeyiz. Demek ki fiyat çok olumlu bir şekilde yukarı yönlü trendini devam ediyor anlamı taşıyor. Şimdi dilerseniz bir de Ichimoku'nun burada bakın şöyle bir ayarları var. Hemen bakalım. 9, 26, 52 9, 26, 52 bizlere ne anlatıyor? Çünkü Ichimoku'nun varsayılan ayarları budur ve ben de bu ayarları hiç dokunmadan kullanıyorum. Sizlere de söyleyeceğim budur. Dokunmazsanız daha iyi olur bu ayarlar. Güzel çalışıyor çünkü. Japon finansal takviminden geliyor ama hala günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanıldığı için hala işe yarıyor. 9 gün kısa vadeli fiyat değişimini 26 gün 1 aylık ortalama işte iş günlerine, tatil günlerine düştüğünüzde 52 günde 2 aylık ortalamayı veriyor aslında bizlere. Bu ayarları ilerleyen videolarda farklı piyasalara göre yine nasıl değiştireceğimizi, nasıl kullanacağımızı da sizlerle paylaşıyor olacağım. İlk videomuzu çok fazla uzatmamak adına kapanışı yapalım istiyorum. Bugün ilk videomuzda neler öğrendik? Genel itibariyle Ichimoku indikatörünün yapı taşları olan çizgileri öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomuzda bu çizgilerle nasıl alsat yapabileceğimizi, bu çizgileri nasıl değerlendirebileceğimizi anlatıyor olacağım.
Özellikle Tenkan-sen ve Kijun-sen kesişiminden, yani TK Cross kısaca bahsedeceğiz. Nasıl işlem açabiliriz? Ne zamanı beklemeliyiz açmak için? Hepsini uygulamalı olarak buradan anlatıyor olacağız. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve sonraki dersimizi yine kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.